Selamlar, Nefis Lezzeti Tarifler kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine güzel bir tarif ile geldim sizlere. Kış hazırlıklarına devam ediyoruz. Bugün asla bozulmayan, her yıl yaptığım kışlık domateslerimi saklama yöntemini göstereceğim. Bu yöntemle yapılan domatesler asla bozulmuyor. Aynı ilk günkü tazelikte duruyor. Hadi hemen başlayalım tarifimizi hazırlamaya. Evet, domatesleri bahçeden topladım. Şöyle gösterelim. Yani bayağı bir olmuşlar. Değerlendireyim biraz. Hem sizlere tarifini vereyim. Hemen başlıyoruz. İster böyle kahvaltılık domates, ister böyle uzun uzun yemeklik domates. Hangini kullanırsanız kullanın, her türlü olur. İlk aşamada ne yapıyoruz? Hemen domateslerimizin kabuklarını güzel bir soyuyoruz. Kabuklarını soyarak hazırlayacağız. Oldukça lezzetli domatesler. Kışlık saklama yöntemini sizlere göstereceğim. Çok kolay bir yöntem. Herkes yapabilir. Evet, domateslerimizi soyduk. Şu kabukları alalım. Bunları isterseniz salça yaparak da değerlendirebilirsiniz. Her türlü olur. Bu kadar yeterli. Şöyle bir kase domates soydum. Devam ediyoruz. Şimdi doğrayacağız. Hemen doğrama aşamasına geçtik. Şu yeşil kısımlarını tabii ki de her zaman alıyoruz. Ve doğruyoruz. Şöyle rastgele. Bu şekilde doğrayalım. Evet, sonuncu domatesimizi de doğrayalım. Bu kadar bana yeterli şimdilik. Evet, domateslerimizi doğradık, hazırladık. Şimdi üzerine bir kaşık tuz atıyoruz. Ölçümüz bu. İlk önce şöyle bir kaşık tuz sepeliyoruz. Bu kaya tuzu normal çekilmiş tuz da koyabilirsiniz. Çünkü bekleyeceği için ben kaya tuzu koydum. Hemen yemeyeceğiz. Şöyle karıştıralım tuzunu. Her yerine nüfuz etsin. Evet, güzel bir karıştırdık. 5 dakika bir bekleyelim. Gazı çıksın domateslerin. Daha sonra devam edeceğiz. 5 dakika, hatta 5-10 dakika diyelim. Bekledik. Şöyle gösterelim. Bakın domatesin ne kadar kendi suyunu saldığını gördünüz mü? Kendi suyunu verdi. Tuz attık çünkü. Şimdi hemen kavanozlarımızı hazırlıyoruz. Ben 4 tane şuraya kavanoz hazırladım. Bakalım ne çıkacak. Hemen şimdi kavanozlara hazırladığımız domatesleri dolduruyoruz. 4 hazırladım da 3 de çıkar, 2 de çıkar, belli olmaz. Dolduralım bakalım. Şöyle dolduruyoruz. Aldığı kadar. Bir tane doldurduk. İkinciye geçtik. Ellerim de maşallah kantar gibi 4 kavanoz yıkadım, hazırladım ve 4'ü de
doldurduk. Şimdi bu kalanları hepsine pay edeceğim. Ve bu kavanozlar bunları alacağız. Evet, 4 kavanozumuz çıktı. Şimdi bu kalan sosu da üzerlerine pay edeceğim. Hepsini azar azar. Evet, kalan sosu da her birinin üzerine döktük. Şimdi bir kaşık tuz atmıştık. Her bir kavanoz için bir tatlı kaşığı ölçüsü, yani yarım yemek kaşığı tuz koymamız lazım. Bir kaşık attığımıza göre bir kaşık daha da hepsine pay edeceğiz. Yani tüm kavanozlara diğer bir kaşığı da pay edeceğiz. Azıcık azıcık. Şöyle. Toplamda 2 yemek kaşığı tuz atmış oluyoruz. Bir kaşık önceden attık. Bir de şimdi. Şimdi birazcık da şeker atacağız. Yine çok fazla değil. Bakın. Bir tatlı kaşığını 4 kavanoza pay ettim. Fazla değil. Zaten bu içine eriyecek. Ve bu domatesler daha da suyunu salacak. Biraz bekledik. Gazı çıktı. Bakın. Hemen hemen dolma noktasında şu anda suları daha da dolacak arkadaşlar. Çünkü tuz domateslerin suyunu saldırdı. Devam ediyoruz. Burada da yağımız var. Sıvı yağımız. İşte esas püf noktası bu. Sıvı yağ koyacağız üzerine. Bu sıvı yağ domateslerin foşlayıp taşmasını engelleyecek. Asla bozulmayacak. Şöyle bakın, kaşık ile her birinin üzerine şöyle gezdiriyoruz. Bakın, bu esas püf noktası bu yağdır. Çünkü taşmasını bu engelliyor arkadaşlar. Bozulmasını. Bunu aynı tazelikte ne kadar dursa hiç bozulmaz. Bu yağ bozulmasını engelleyecek. Bu sayede domatesleriniz kış aylarına kadar, yani istediğiniz zamana kadar hatta durabilir. Siz kapağını açana kadar da asla bozulmaz. Başka bir şey koymanıza hiç gerek yok. Bu kadar işte yapacağımız malzeme. Şimdi ne yapacağız? Biraz beklettik. Gazı çıktı domateslerin. Yağını da ilave ettik ve hemen kapaklarını kapatıyoruz. İsterseniz birazcık daha böyle bekletebilirsiniz ama gerek yok. Bakın. Suyla doldu kavanozlarımız. Domatesin kendi suyuyla doldu. Hemen şimdi kapaklarını 2 geri 1 ileri yöntemiyle kapatıyoruz. Daha da dolacak o kavanozlar. Bu arada kapaklar sıfır kapak. 2 geri 1 ileri yöntemiyle kavanozları şimdi sıkı evet kapatıyoruz bu şekilde. Bakın bu şekilde kapatıyoruz. Bileğim de ağrıyor. İşte var gücümüzle kapaklarını da kapattık. Bu şekilde domateslerimiz istediğiniz bir zamana kadar karanlık, güneş görmeyen bir ortamda bekleyebilir ve asla da bozulmaz. Evet, domateslerimizi hazırladık. Artık koyalım bir karanlık ortama. İstediğimiz zamana kadar bekletelim. Ne zaman kullanacağız? Kış aylarında balıkların üzerine, salatalarda özellikle kullanabilirsiniz. Bakın, hiçbir şey koymadık. Sadece tuz, şeker veya o kadar. Başka hiçbir şey kullanmadık. Hazır. Evet arkadaşlar, kış için asla bozulmayan taze domates hazırladık. Bu tazelikte kış aylarında bile tazecik yaz domatesi yiyebilirsiniz. Bol bol yapın. Ben size 4 kavanoz gösterdim.
Siz istediğiniz kadar domates ile hazırlayabilirsiniz tabii ki de. Videomu burada bitiriyorum. Şimdilik benden bu kadar. Videomu bitirmeden önce her zaman ne diyoruz tabii ki de, kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. En güzel tariflerimden hemen haberiniz olsun. Haydi hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.